Uzun süredir Top 10 videolarına ara vermiştik. Bu videoda en sevdiğim 10 platform oyununu sizlerle paylaşıyorum. Daha önceki videolarda yer alan oyunlar, örneğin Super Mario, bu listede dahil edilmemiştir. Lütfen Lord Tolga abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Oyunda aşağıya düşerken aynı zamanda düşmanlar tarafından öldürülmeden bölüm sonuna ulaşmaya çalışıyorsun. Ancak oyun biraz zorlayıcı ve sinir bozucu mekaniklere sahip. Bir oyun çok iyi grafiklere sahip olmasa da oynanış mekaniği ile akılda kalıcı olabiliyor. Aslında benim için bir oyunu oyun yapan da oynanabilirliğidir. Üstten alta düşme mekaniği bence çok akıllıca düşünülmüş ve hiçbir platform oyununda bulunmayan bir oyun dizaynını oluşturmuştur. Bu özelliği de oyunu listeye almama sebep oldu. Neden 10 numara derseniz bunun sebebi listede yer alan diğer oyunları Numwell'e göre daha çok sevmem ve bu oyunlarda daha uzun süre vakit geçirmem. Oyunu eğer bir gün denerseniz size iyi düşmeler diliyorum. Little Nightmares. Oyun süre olarak biraz kısa ama etkileyicilik ve gerilim bakımından çok tatmin edici olan bir oyun. Oyunda küçük bir kız ile ilerliyoruz ve çeşitli bulmacaları çözüp tehlikelerden kaçmaya çalışıyoruz. Oyunun atmosferi ise gerçekten adının hakkını verecek kadar karanlık. Ara sıra ufak tefek sevimli bir yaratık size yol gösteriyor, yardım etmeye çalışıyor. Karşınıza çıkan düşmanlar ise bayağı ürkütücü gözüküyor. Özellikle oyunun sonuna doğru aksiyon düzeyi artıyor ve daha çok geriliyoruz. Özellikle oyunun son sahnesi oldukça etkileyici. Kısa süreli olmasına rağmen oyun korku ve gerilim bakımından çok iyi bir düzeyde. Listeye girmesinin en büyük sebebi ise bu gerilimi oynanış mekanikleriyle çok iyi bir şekilde kullanıcıya yansıtması. Oyun hikaye bakımından da başından sonuna kadar iyi bir kurguda ilerliyor. Little Nightmares oyununu oynamayan herkese tavsiye ediyorum. Nostaljik bir oyun olduğunu sonradan öğrendiğim, oynadığımda özgün hikaye anlatımı ile beni çok fazla etkileyen bir oyundu Another World. Bir anda kendinizi başka bir gezegende bulduğumuz ve evrenin neresinde olursak olalım her zaman karşımıza bir dostun çıkabileceğini gösteriyor bu oyun bize. Karşımıza çıkan zorluklarda dost olduğumuz asker bize o kadar yardımcı oluyor ki insanın ağzı açık kalıyor. Çıktığı dönemin çok üzerinde bir oynanış mekaniğine sahip Another World bu listeye girmeyi sonuna kadar hak ediyor. Ben oyunun Steam versiyonunu oynamıştım ve bu türü seven herkesin de alıp oynamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Oyunda beni etkileyen başka bir nokta ise karşımıza çıkan düşmanların yapay zeka bakımından çok üst düzeyde olması. Özellikle platform kısımları da beni oldukça etkiledi. Etten oluşan kare şeklinde bir çocuk, oynarken zorluğuyla deli eden platform öğeleri ve bandaj kız dersek aşağı yukarı bu oyunu özetlemiş oluruz. Tabi bir de platform tarzı boss savaşlarını da unutmamak gerekiyor. Çok hızlı bir tekrar oyna mekaniğine sahip bir oyun olan Super Meat Boy, eğer zor oyunlara karşı sabırlı bir oyuncuysanız bence tam size göre bir oyun. Bazen ne kadar sinir bozucu olsa da bitirmeyi başarabildiğim bir oyun oldu. Çoğu zaman eğlenceli bulduğum için onu da listeye dahil etmek istedim. Çoğu izleyenin belki de hiç bilmediği, belki de görünce böyle bir oyun mu varmış diyeceği ve çocukluğumda en çok oynadığım bilgisayar oyunlarından olan Jazz Jack Rabbit 2. Oyun çıktığı dönem itibariyle oyun dünyasında ilk kez karşılaştıran birçok özelliğe sahipti. Listeye almamdaki en büyük sebep çocukken oynadığımda beni çok etkilemesi ve oynadığım dönemde daha önce hiç eğlenmediğim kadar eğlenmem olmuştur. Oyunun baş karakteri Jazz adında bir tavşan. Bu tavşan ile eğlenceli platform mekaniklerine sahip çeşitli mekanlarda ilerliyorsunuz ve önünüze çıkan türlü silahlar ile düşmanlarınızı alt ediyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bunu co-op olarak yapabileceğiniz ilk video oyunu. Jazz Jack Rabbit 2 1998 yılında çıkmış ve bence o yıllara göre çok üst seviyelere ulaşmış. Ayrıca oyunda kendi haritanızı, hatta kısmen kendi karakterinizi bile oluşturabiliyor ve multiplayer olarak arkadaşlarınız ile bölümlerde ilerleyebiliyorsunuz. Hikaye olarak yine Prenses Kurtar'dan öteye gitmeyen bir oyun ama zaten platform oyunlarında bazı özel oyunlar hariç bence en önemli kriter oynanabilir olması ve sizi eğlendirebilmesi. Tabii bunun yanında eğer bu oyun çok iyi bir hikaye anlatımı da sahip olursa bu onu bir başyapıt, bir sanat eseri olarak görmemize neden olacaktır. Limbo, atmosferi oldukça karanlık olan, platform kısımlarının gerçekten zorlayıcı olduğu ve sizi psikolojik olarak etkileyebilecek kadar farklı bir oyun. Oynadığımda beni gerilim dolu duyguları sokmuş
ve her ilerleyişimde oyunun kasveti biraz daha artmıştı. Ancak bence bu deneyimi herkesin yaşamasını öneriyorum. Limbo'da sanat tasarımı verilen emek gerçekten kendini belli ediyor. Aynı firmanın bir de Inside diye bir oyunu var. Bu oyunu henüz oynamasam da en az Limbo kadar kaliteli bir oyun olduğunu duymuştum. Platform mekaniklerinde karanlığı kullanabilmek ve yine bu mekanikler ile oyuncuyu gerilime sokabilmek bence bir oyun yapımcısı için çok kolay olan işler değil. Kendilerine tebrik ediyor ve son olarak diyorum ki yapacağınız oyunu güldük, eğlendik ve geldik çok eğlenceli bir oyuna. Neyse vazgeçtim. Biraz daha gülelim. Bu Rayman, o Rayman değil arkadaşlar. Pardon, bu oyunun adı zaten Rayman. Ubisoft'un klasik karakterlerinden Rayman'in tüm oyunlarını baz alarak yapılmış bir oyun olan Rayman Legends, PlayStation 4'te oynadığım en eğlenceli oyunlardandı. Oyunu listeye almamdaki en büyük sebep oynarken çok eğlenmem ve içerik anlamında oldukça doyurucu olması. Ayrıca bölümlerde topladığınız her şeyin oyunda bazı bölgeleri ve çeşitli karakterleri açması, bölümlerin yeniden oynanabilirliğini çok arttırmış. Canınız sıkıldığında sizi bir anda moda sokabilecek, mutlu edebilecek bir oyun. Bu devirde bu tarz oyunları bulmak bence o kadar kolay değil. Eğer deneyim etmediyseniz bildiğim kadarıyla çoğu platformda oyuna ulaşabiliyorsunuz. Rayman Legends'ı her oyun severe şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen oyuna Ubisoft yapmış diye şüpheyle yaklaşmayınız. Dünyanın en sevimli tırmanma simülasyonuna geldi sıra. Celeste son yıllarda oynadığım ve ilginç hikaye anlatımı ile hiçbir zaman unutmayacağım bir sanat eseri. Sanat eseri diyorum çünkü oyundaki her bir aset bir sanat eseri olarak değerlendirilmeli. Bir de biz oyunculara çok güzel bir oynanış sunduğu için listenin 3. sırasındaki yerini alıyor. Baş karakteri olan Madeline gerçekten çok iyi tasarlanmış ve tabi diğer karakterlerin de ondan aşağı kalır yanı yok. Oyunda bir dağın zirvesine ulaşmak için birçok zorluğu aşarak ilerliyorsunuz. Boss savaşları da oldukça ilginç ve akılda kalıcı olarak hazırlanmış. Tüm bu özellikler bu tür oyunları seven bir kitle için oyunu bir şaheser haline getiriyor. Büyük küçük herkesin deneyimlemesi gereken ama bir tık zorlayıcı kısımların da olduğu çok kaliteli bir platform oyunu Celeste. Ayrıca psikolojik anlamda da bazı mesajlar veriyor oyun. Yani yaşadığınız bütün olaylar aslında bir olay örgüsüne dayanıyor. Ve bunu zorlayıcı platform ögeleriyle yapması ve tasarımsal olarak da çok etkileyici olması bu oyunu 3 numaraya almamdaki en büyük sebepler. Hiçbir oyunda bulunmayan bir görselliğe sahip olan ve hikayesiyle insanı duygulandıran çok sevimli bir oyun Ori and the Blind Forest. Oyunda kullanılan sanat tasarımı daha önce hiçbir oyunda görülmeyen bir güzelliğe sahip. Oyunda Ori adında tamamen ışıktan oluşan bir karakter ile platformlarda ilerliyor, önümüze çıkan düşmanları atletmeye çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe karşımıza çeşitli power-up'lar ve geliştirmeler çıkıyor. Metroidvania türünde olduğu için çok geniş bir dünyaya sahip ve yer yer adrenalin düzeyinin arttığı çok eğlenceli kısımlar yer alıyor. Hikayeyi kabaca özetlersek, ruh ağacının enerjisini kaybetmesiyle tüm orman doğal zenginliğini yitirmeye ve yaşam gücünü kaybetmeye başlıyor. Ruh ağacının tekrar aynı enerjiye kavuşması için Ori adlı karakterimizin yaptığı zorlu mücadeleyi görüyoruz oyunda. Tüm oyun severlerin deneyimlemesi gereken bu oyun 2 numarayı kesinlikle hak ediyor. Oyunda madencilik yapan bir robot karakterle ilerliyor ve karşımıza çıkan düşmanları alt ederken aynı zamanda topladığımız madenler ile karakterimizi geliştiriyoruz. Çok bilinmeyen ama kaliteli bir platform oyunu. Arkadaşlarınızla oynadığınızda çok daha zevk alabileceğiniz, tek kişide oynanabilen, birbirinden farklı özelliklere sahip 3 karakter ile ilerlediğimiz güzel bir platform oyun serisi Trine. Seride toplam 4 oyun bulunuyor ama benim tavsiyem özellikle ilk 2 oyunu oynamanız yönünde. PlayStation oyunlarının Super Mario'su olarak görülen Crash Bandicoot belki de dünyada en popüler platform oyunlarından biri. Oyunları ne kadar sevimli görünse de zorluğu ile sizi delirtebilir, benden uyarması. Hayatım boyunca oynadığım en iyi 5 oyun ne derseniz bunlardan biri kesinlikle Hollow Knight olacaktır. Bir Souls-like oyun bu kadar etkileyici görsel tasarıma sahip olursa ve bunu geniş bir Metroidvania dünyası ile yaparsa bu oyun elbette çok kaliteli ve etkileyici olacaktır. Zorlu bosslarının yanı sıra sizi gerçekten delirtme noktasına getirecek platform zorluğuyla bitirilmesi pek kolay olmayan bir oyun, fakat o müthiş kurgulanmış dünyası yok mu? İşte bu oyun tek başına bir numara oluyor bu özellikleri sebebiyle. Bir de tüm bunların üstüne oyunun arkasında öyle bir hikaye var ki, ama bu hikaye size apaçık olarak değil de Souls-like bir oyuna yakışır gibi bazı simgesel yöntemler ile anlatılıyor.
Açıkçası oyun hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Çünkü bu oyunu bir kere de olsa herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Büyük konuşmak istemem ama bence bu oyunu oynamayan bir insan kendine ben gerçek bir oyun severim demesin. Oyunu bitiremezseniz bile bence bir kere de olsa bu oyunu deneyim etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lord Tolga abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder. Hepinize zamsız günler dilerim.